Merhabalar, bugün sizlere sözleşmeli üretim üzerine bir konuşma gerçekleştirmek istiyorum. Konuşmamın içeriği sözleşme üretimin tanımı, avantajları, dezavantajları nelerdir? Hükümetler sözleşmeli üretimin geliştirilmesinde hangi role sahipler? Bunlar üzerine olacak. Sözleşmeli üretimin basit bir tanımı ile başlayacak olursak, sözleşmeli üretim üretici ile alıcı arasında yapılan bir anlaşmaya dayanır. Bu anlaşma iki taraf arasında anlaşmaya varılan ürün fiyatından ürünün nasıl yetiştirileceğine, hangi tohumların kullanılabileceğine ilişkin bir takım hususları içerebilmektedir. Sözleşmeli tarım yüzyıllardır aslında uygulanmaktadır. Örneğin Doğu Hindistan şirketi 18. yüzyılda Hindistan'da sözleşmeli çiftçiliği başlatmıştır. Ancak 1960'lı ve 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ivme kazandığı ve daha sonra ise dünyanın diğer bölgelerine yayıldığı bilinmektedir. Peki sözleşmeli üretimin avantajları ve dezavantajları nelerdir diye bakacak olursak, öncelikle avantajlarından bahsetmek gerekirse birinci olarak riski paylaşmadan söz ediyoruz. Dünyada özellikle gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere bakıldığında küçük geçimlilik işletmeleri görmekteyiz. Bu işletmelerin en temel özelliklerinden birisi riskten kaçınmalardır. Köylü tarımının yaygın olduğu yerlerde insanlar kendi geçimlerini sağlamaya yönelik üretime odaklanırlar ve elde ettikleri çıktı kendilerini tatmin etmektedirler. Bu yüzdendir ki riskten kaçınma yoluna gitmektedirler. Sözleşmeli üretim riski paylaşma yöntemiyle riskten kaçınan bu üreticiler için bir umut ışığı olabilmektedir. Küçük ölçekli çiftçilerden bahsettiğimiz zaman temel problemlerden bir diğeri de ölçek küçüldükçe bu üreticilerin girdilere, sermayeye ve krediye erişimleri daha da zorlaşabilmektedir. Bu yüzden sözleşmeli üretim yoluyla çiftçilere tohum, gübre ve teknik destek gibi sermaye ve girdilere erişim sağlanmaktadır. Çiftçiler birçok gelişmekte olan ülkelerde pazarlama altyapısı iyileştirilemediğinden dolayı üretmiş oldukları ürünleri pazara kolay bir şekilde sunamamaktadırlar. Çoğu zaman üreticiler aracılara satmak tek seçenekleridir. Bunun da dezavantajı ekonomik olarak kar edebilecekleri bir üretim yapamamaktadırlar. Sözleşmeli üretim yoluyla çiftçiler üretecekleri ürünün fiyatının önceden garanti edildiği bu modelle üretmeye devam ederler. Küçük üreticiler yeni teknolojilerin kendi çiftliklerinde kullanması konusunda da şanslı değillerdir. Bankadan kredi çekmekte bile zorlanan çiftçilerin yeni teknoloji takibi oldukça zordur. Hasat ve hasat sonrası kayıpları da oldukça yüksektir. Sözleşmeli üretim yoluyla yeni teknolojiler konusunda çiftçilere danışmanlık sağlanabilmekte veya ihtiyaç duyabilecekleri teknoloji ve uygulamalara çiftçilerin hizmetine sunulabilmektedir. Ayrıca çiftçi ile sözleşme imzalayan taraf arasında çiftçilerin verimliliğini artırma ve ürün kalitesini iyileştirme konularında teknik danışmanlık sağlanabilmektedir. Peki sözleşmeli üretimin dezavantajları nelerdir dediğimiz zaman, öncelikle lobi gücü zayıf olan bireysel çiftçilerin sözleşmesini diğer tarafı olan alıcılara göre daha az bir güce sahip olduğu söylenebilir. Yani çiftçiler daha düşük bir kar payı alırken alıcılar, sözleşmenin diğer tarafındaki kişiler daha fazla kar payı alabilmektedir. Sözleşmesiz üretimde de aracılara karşı çok zayıf ve savunmasız olan küçük çiftlikler sözleşmeli üretimde sözleşmesize göre bir nebze daha iyi konumdadır denilebilir. Çiftçiler sözleşmenin diğer tarafına bağlı üretim yapacaklarından dolayı kullanılan girdi ve teknik desteğe bağlı olmak zorundadırlar. Bunun da hasat sonunda bir kayba yol açabileceği belirtilebilir. Yani riskten tamamen kaçınmak imkansızdır. Bir diğer husus, çiftçilerin sözleşmeli üretim yoluyla esnekliklerini kaybedebilecekleridir. Hangi ürünü üretebilecekleri, hangi çeşidi seçebilecekleri veya pazarın neresinin olabileceği konusunda daha sınırlandırılmış bir alana sahiptirler. Veya temin edilen girdilerin yanlış kullanımı ile sonuçlanabilmektedir. Diğer bir husus, çiftçilerin
eğitim durumunun ve pazar bilgilerinin zayıf olmasından dolayı çiftçiler alıcılara karşı daha da sömürülme noktasındadır. Diğer bir dezavantaj da belki de özellikle küçük ölçekli işletmelerde riski azaltmaya yönelik ürün çeşitlendirilmesine gidilememesidir. Dolayısıyla çiftçilerin geçmişten gelen bu alışkanlıkları sürdüremediğinden dolayı sözleşmeli üretim yoluyla çevresel bir takım risklerde olabilmektedir. Son olarak ise çiftçiler üretmiş oldukları ürünün karşılığını alırken ödemeleri bazen gecikebilmektedir. Sözleşmeli üretimde 3 temel model vardır. Bunlardan birincisi kurumsal, ikincisi kooperatif modeli, üçüncüsü yetiştirici modeldir. Kurumsal modelde daha büyük bir şirketin belirli ürünleri veya canlı hayvanları yetiştirmesi için çiftçilerle yapmış olduğu bir sözleşmeye dayanır. İkincisi kooperatif modeli. Bu modelde bir grup çiftçi bir araya gelerek bir kooperatif kurar ve ürünlerini yetiştirip satmak için kooperatif aracılığıyla bir anlaşma imzalamaktadır. Son olarak ise yetiştirici modeli. Bu modelde ise küçük ölçekte belirli ürün veya hayvan yetiştirmek için küçük ölçekli çiftçiler sözleşme yapan bir alıcı içerir. Bu modelin en belirleyici unsuru da toprak sahibi eşitsizlik oranlarının çok yüksek olmaması ideal olandır. Wageningen Üniversitesi tarafından yayınlanan yazarı John Bisman'e ait olan bir çalışmada sözleşmeli üretimde hükümetlerin rolünün ne olması gerektiğine ilişkin iki önemli hususun altı çizilir. Bunlardan birincisi devlet yüklenicilerin piyasa güçlerini kötüye kullanmamalarını sağlayacak şekilde piyasayı düzenleyici olarak harekete geçmesi gerektiğidir. Burada devletin bu rolüne örnek olarak rekabet politikalarının getirilmesi ve düşük maliyetli tahkim seçeneklerinin sağlanması veya özel sözleşme hukukunun getirilmesi gösterilebilir. İkincisi, devlet tarım işletmesi firmalarını yeni sözleşmeler başlatmaya teşvik ederek ve küçük çiftçilere onları sözleşme seçimine uygun hale getirme konusunda destek sağlayarak sözleşmeyi kolaylaştırıcı rol oynayabilir.